Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Menekşe Kastamuni. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Hocam hepimiz çok güzel olalım. Çok güzel vücutlara sahip olalım istiyoruz ama özellikle bir de hani o güzel vücuda sahip olup da şimdi ekranları başına kilitlenecekler eminim. Doğum yapmış kişilerde özellikle veya işte hızlı kilo alıp vermeden kaynaklı bir sarkmalarda bir vücudumuz şekilsizleşiyor, sarkıyor. Bunlar için de çok fazla duyduğumuz karın germe işlemleri var. Bu karın germe işlemini bize birazcık detaylı anlatabilir misiniz? Aslında siz çok güzel söylediniz. Karın germe, karında sarkıklığı olan hastalara uyguladığımız bir cerrahi işlem. Bunlar kimlerde görebiliyoruz? Yine güzel tarif ettiniz. Doğum yapmış kadın hastalarımızda ya da hızlı kilo alıp vermiş kadın ya da erkek hastalarımızda ya da tüp mide gibi bariyerlik bir cerrahi geçirmiş ve hızlı kilo vermiş hastalarımızda ya da kadın ve erkek hastalarımızda görebiliyoruz. Bunlar için de karın germe, karın germe işlemi yapabiliyoruz. yapılabiliyor. Peki karın germe operasyonu esnasında ne gibi işlemler yapıyorsunuz? Şimdi karın germede sezaryen kesisi dediğimiz kesinin bir tık altından karını boydan boya önce bir kesiyoruz ve göğüs kemiği dediğimiz, sternum dediğimiz göğüs kemiğinin alt ucuna kadar bütün karını kaldırıyoruz. Daha sonrasında gevşemiş olan karın kaslarını birbirlerine dikerek tekrardan sıkılaştırıyoruz. Yine gevşemiş, şekli bozulmuş olan göbek deliğini yeniden şekillendirip yeniden bir göbek deliği oluşturuyoruz ve fazla cilt ve yağ dokusunu çıkartarak düz bir karın elde ediyoruz işlem sırasında. Peki hocam bunun böyle küçük bir cerrahi işlemle mi yapılıyor yoksa çok büyük bir cerrahi işlemler gerektiriyor mu bu bahsettiğiniz karın germe? Yani mini diye bir germe duyduk, karın germe Evet. de ondan biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Mini ile tamın arasında ne fark vardır? Şimdi biraz önce bahsettiğim tam karın germe işlemi, yani ciddi sarkıklı olan hastalara uyguladığımız bir cerrahi işlem. Ancak göbek deliğinin hemen altında yer alan seçili hastalarda uygulayabildiğimiz hafif sarkıklı olan hastalarda da mini karın germe işlemini yapabiliyoruz. Tam karın germeden farkı bütün karın duvarı kaldırılmıyor. Karın kaslarına müdahale edilmiyor. Yine birbirlerine sıkılaştırma işlemi yapılmıyor. Göbek deliğinin yeri değiştirilmiyor. Sadece göbek deliğinin hemen altında yer olan hafif sarkık olan doku çıkartılabiliyor. Yani çok daha kolay, basit bir işlem. Bu Tam alt karın denilen Evet, bölge alt değil karın mi? bölgesindeki fazlalıklar çıkartılıyor. Peki karın germe diğer ameliyatlara kombine edilebilir mi? Tabii ki kombine edilebilir. Hatta en sık kombine ameliyat yaptığımız cerrahi işlemlerden en sık kombinasyon olarak da liposuction işlemini yapıyoruz. Aslında neredeyse bütün karın germelerin %90-95'ine liposuction ekleyebiliyoruz. Çünkü hem karın duvarındaki fazla yağları alma açısından hem de bel bölgesine, yan bel bölgelerini şekillendirme açısından liposuction'ı kullanıyoruz. Aynı zamanda bu annelik estetiği dediğimiz çok trend bir estetik işlem var. Hem memeyi dikleştirme, küçültme ya da büyütme işlemini karın germeyle beraber kombine edebiliyoruz. Ya da biraz önce bahsettiğimiz gibi postbariyatrik, yani tüp mide ameliyatı olmuş, vücudunda genel bir sarkıklı olan bir hasta var. Bu hastaya karın germenin yanında bir kol germe işlemini mesela yapabiliyoruz, kombine edebiliyoruz. Hocam karın germe ameliyatı olmak isteyen kişiler vardır illaki, çok da fazladır eminim. Bunun için tabii endişeleri de olabiliyor. Bu ameliyatta neler yaşayacaklar, o süreçler nasıl geçecek diye endişeler de oluyor. Siz ameliyata başlamadan önce hastaların yapmasını istediğiniz şeyler var mı, kriterler? Tabii ki hasta ilk geldiği zaman tamamen bir değerlendirme yapıyoruz. Mesela hasta doğum yapmış, daha 2 ay olmuş. Biz bu hastaya karın germe önermiyoruz. Diyoruz ki en az bir 6 ay geçsin, vücudun bir toparlasın ve kilo verebildiğin kadar ver. Ya da hasta gelmiş, dediğim gibi bir bariyatrik bir cerrahi geçirmiş ama kilo verme süreci devam ediyor hastanın. Diyoruz ki kilo verme sürecinin tamamen tamamlansın, bütün sarkıklığın meydana gelsin, ondan sonra biz ameliyatımızı yapalım. Ya da bir ameliyata karar verdik hastaya. Diyoruz ki bir hafta öncesinden kan sulandırıcı yiyeceklerden, içeceklerden ve ilaçlardan uzak dur. Yine sigara kullanıyorsa hastalarımız en az 2 hafta öncesinden sigarayı bırakmasını tavsiye ediyoruz hastalarımıza. Aslında hemen hemen yapılacak bütün cerrahi işlemlerden önce Olduğu yapılması gereken şeyleri yapması gerekiyor gibi bir şey. Evet, evet. Yani çok korkmadan da karar verilebilir. Kesinlikle. Değil mi hocam? Peki ameliyattan sonra nelere dikkat etmesi gerekir? Bir de
karın germe yapılmış olan kişi gebe kalabilir mi? Tabii. Şimdi karın germe ameliyatından sonra en az 1,5-2 ay kadar bir korse kullanımı tavsiye ediyoruz hastalarımıza. Ameliyattan hemen sonra yaklaşık 10 gün ila 2 hafta kadar bir baş yukarıda dediğimiz, yani yarı oturur pozisyonda uyumasını, çünkü karında bir gerginlik olmaması açısından tavsiye ediyoruz. Ya da hemen bir ameliyat sonrası dönemde yürürken hafif kambur, karnını tutarak yürümesini, yine karnına bir yük bindirmemesini tavsiye ediyoruz. Hastamız eğer ağır bir işte çalışıyorsa 1 aydan önce işe dönmesini tavsiye etmiyoruz. Hatta 2 aya kadar uzadığı oluyor. Ama masa başı dediğimiz hafif işlerde çalışıyorsa 1 ayın sonunda kendi işine dönebilir diyoruz. Yine egzersizini, ağır egzersizlerden en az 2 ay boyunca kaçınmasını tavsiye ediyoruz hastalarımıza. Gebeliğe gelirsek tabii ki hastamız gebe kalabilir karın germe ameliyatı olduktan sonra. Ancak hastaya anlatmak lazım. Yani karında tekrardan bir sarkıklık olabileceği, bu karın kaslarının tekrardan gevşeyebileceği, işte göbek deliğinin şeklinin tekrardan bozulabileceği ve dolayısıyla tekrardan bir revizyon ameliyatı gerekebileceği hastalara anlatılması gerekiyor. Peki bu revizyon ameliyatlar da yine aynı süreçleri gerektirecek mi, yoksa daha mı kolay oluyor? Ne kadar değiştiğine bağlı. Yani belki bir mini karın germeyle toparlayabilir revizyon ameliyatında, ama tamamen bir sarkıklık geliştiyse tekrardan aynı tam karın germe işlemi gerekebilir hastalara. Tavsiye ettiğiniz bir süreli var mı? Beklenmesi gereken bir süre? Yani karın germe ameliyatı olduktan sonra en az 1 sene kadar bir gebe kalmasını önermiyoruz hastalara. Evet. Bir tek karın bölgesinde özellikle hani doğumlara bağlı gevşemiş, az önce onun üzerinden geçtiğiniz zaman biraz daha detaylı anlatır mısınız? Karın bölgesi gevşemiş olan hastalara neler yapıyorsunuz? Şimdi karın bölgesinde bir gevşeme varsa hastalarımıza, dediğim gibi açtığımız zaman zaten görüyoruz ki karın kasları tamamen gevşemiş ve birbirlerinden ayrılmış. Buna biz plikasyon dediğimiz, yani karın kaslarını birbirlerine dikerek sıkılaştırma işlemini yapıyoruz. Daha sonra dediğim gibi o göbek deliği de gevşemiş, şekli bozulmuş oluyor. Onu yeniden yeni yerine yerleştiriyoruz. Ve germe dediğimiz, işte tam karın germe dediğimiz o fazla olan cildi, yağ dokusunu tamamen oradan çıkartarak düz bir karın elde etmeye çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Peki herkes karın germe olabilir mi? Herkes. Yani sarkmış olan ya da işte çatlakları olan. Şimdi hastayı iyi değerlendirmek lazım. Şimdi hastamız geldi, çok fazla kilo vermiş ya da doğum geçirmiş ama karnında kocaman bir fıtığı var, hernisi var mesela. Bunu değerlendirmek lazım. Bunu önce genel cerrahi tarafından, hani genel cerrahi alır, o fıtığı düzeltir, daha sonra biz karın germe işlemini yapabiliriz. Ya da hasta gelmiş, çok az bir sarkıklığı var ama daha çok yağlanması var. Buna sadece liposakşın işlemi yapabiliriz. Ama ciddi bir sarkıklığı varsa evet, karın germe öneriyoruz. Peki özellikle vücut kitle indeksi, yani kaçın üzerindeki olan hastalara ameliyat yapmıyorsunuz? 25'in üstüne yapmıyorum. 25'in üzerine yapmıyorsunuz. Hayır. Oo. O zaman kimse karın germe olamaz sizde. Çünkü şöyle yağ nekrozu dediğimiz bir olay var bizim. Yani çok kilolu hastalarımızda biz karın germe yaptıktan sonra karnın alt kısmında boydan boya bir dikiş hattımız oluyor. Evet. Dolayısıyla yağ nekrozu dediğimizde ameliyat sırasında evet o kısmı dikiyoruz ama alttaki yağlar erimeye devam edebiliyor ve dikiş hatlarının arasından akmalar meydana gelebiliyor. Dolayısıyla çok kilolu hastalarda aslında bu tarz ameliyatları o yüzden tavsiye etmiyoruz. Hani siz verebildiğiniz kadar kilonuzu verin, iyice bir sarkıklığınız meydana gelsin, ondan sonra biz ameliyatı yapalım istiyoruz. Bunu bir örnekle açıklar mısınız? 25 çünkü çok düşük geldi yani. Çünkü toplumumuzda 25 olan zaten sizin gibi fit duracaktır. Hayır, yok ya, öyle midir? 30 diyelim. Şimdi 25'den bahsedecek olursa 1.65 ortalama boy desek, yani 65-70 kilo olduğunun üzerinde olmuyor değil mi bahsettiğiniz şey? Ya aslında o da hastadan hastaya değişiyor. Evet öyledir ama boyu uzundur. Hani daha fit görünüyordur. Ya da hasta derken evet, ben siz bunu yapın ama ben kendime iyi bakacağım. Hani diyetime, egzersizime devam edeceğim. Yani direkt 25 tabii kesin değil. Hani hastadan hastaya değerlendirmek gerekiyor. Tıpta kesin bir kural yoktur bildiğiniz üzere. Yani hasta nezdinde değerlendirmek lazım, öyle söyleyeyim. Peki hocam, ben şimdi bu işlem estetik amaçlı yapılıyor bir kere değil mi hocam? Genelde yapılmasının sebebi estetik amaçlı. Peki bu cerrahi bir müdahale olduğu için iz yapar mı? Bir de onunla ilgili bilgi alabilir miyiz? İz muhakkak ki kalacaktır. Şimdi Ve hangi bölgelerde olur aynen, özellikle? şu an klasik bir cümlemiz vardır, herkesi iz bırakır. Dolayısıyla her ameliyatta iz bırakacaktır. Karnın alt kısmında çamaşırın içinde kalacak şekilde aslında boydan boya bir kesi izi. Ve dediğim eğer yeni göbek deliği oluşturmuşsa göbeğin çevresinde yuvarlak şekilde bir kesi izi kalacaktır.
İzin geçmesi için o süreçte önerdiğiniz şeyler var mı? Tabii ki yani 2 haftadan sonra artık dikişler erimeye başladı. Zaten estetik dikişimizi atıyoruz. Hastanın eğer iyi de bir yara iyileşmesi varsa daha sonra iz giderici kremler, silikon örtüler tavsiye ediyoruz hastalarımıza. Yaklaşık 6 aydan sonra o izin rengi açılıyor ve hastaları da aslında çok rahatsız etmiyor bu kalacak izler. Bir de şey dediniz hocam, bu ayrılmış kasları dikiyoruz ve sonrasında işte sıkılaşma yapıyoruz dediniz. Bu kasları daha sonrasında kullanabilmek, yani spor yapanlar için söylüyorum özellikle, bunu kullanabilmek ne kadar süre alır? Herhangi bir problem olmuyor ama 2 ay kadar biz ağır egzersizi önermiyoruz, tavsiye etmiyoruz. 2 aydan sonra hafif egzersizlerle başlayıp artık 3 aydan sonra ağır egzersizlere geçebiliyorlar. Yapılabiliyor. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür çok faydalı ederim. oldu Çok hocam. sağ olun. Efendim, bugünkü program konuğumuz plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Menekşe Kastamoni'ydi. Kendisine tekrardan verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.